Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün inanılmaz derecede lezzetli, muhteşem bir kapya biberle yapılan turşu tarifi paylaştım. Gerçekten de yapımını en kolay haliyle sizlerle paylaştım. Eğer bu yöntemle yaparsanız hem çok kolay olacak hem de uzun süre dayanacak. Bütün püf noktalarını bu videoda izleyebilirsiniz. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tarifim için toplamda 10 kilogram kapya biber kullandım. Kapya biberleri bol suda güzelce yıkadıktan sonra hemen bir havlu yardımıyla kurulayıp fırın tepsisine diziyorum. Ve fırında açtım. Şu anda 250 derecede ısınıyor. 250 derecelik fırın ayarında peş peşe hepsini közleyeceğim. 250 derecelik fırın ayarında hepsini közledikten sonra görmüş olduğunuz gibi böyle genişçe bir kabın içerisinde közlenen biberleri biriktiriyorum. Biberlerin tamamı közlendikten sonra kabuklarını kolay bir şekilde soyabilmek için toplamda 1 saat veya 1,5 saat boyunca dinlendirdim. Ardından seri bir şekilde hemen kabuklarını soymaya başlayacağım. Tamamını közlemiş olduğum biberleri toplamda 1 veya 1,5 saat boyunca dinlendirdim. Ama üzerini kapattım ve bir poşette de güzelce sardım hava almayacak şekilde. Böylelikle görmüş olduğunuz gibi kabukları çok kolay bir şekilde soyulacaktır. Tabii ki de eğer vaktiniz yoksa hemen közlendikten sonra da seri bir şekilde kabuklarını soyabilirsiniz. Ancak bu yöntemi kullanırsanız gerçekten de işlemler çok daha kolay olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir şekilde hemen biberlerin kabuklarını soyuyorum. Benim en çok sevdiğim turşu tariflerinden bir tanesidir. Eylül ayında biliyorsunuz ki kapya biberler hem çok lezzetli oluyor, hem fiyatı uygun oluyor, hem de etli oluyor. Eminim deneyenler çok beğenecek. Bilindik bir turşu tarifidir. Her yıl kilo kilo yapıyorum. Eminim deneyenler de çok beğenecek. Kış mevsiminde isterseniz kahvaltıya, isterseniz yemeklerin yanında veya meze olarak da bu tarifi değerlendirebilirsiniz. Biberlerin kabuklarını soyduktan sonra bir gece boyunca ben buzdolabında dinlendireceğim. Eğer vaktiniz tabii ki de yoksa hemen turşu yapabilirsiniz. Ancak bir gece dinlenirse hem asitlik oranı da azalmış olacak hem de daha da lezzetli olacak ve de işimizi de kolaylaştırmış olacak. Eğer dediğim gibi vaktiniz varsa bir gece boyunca dinlendirmenizi tavsiye ederim. Ve aradan toplamda bir gece geçti. Biberleri artık hemen buzdolabından çıkarttım. Hızlı bir şekilde turşu yapımına başlıyorum. Hızlı doğramak istiyorsanız eğer biberleri bu şekilde hırpalamadan nazik bir şekilde böyle üst üste koyup keskin bir bıçak yardımıyla kesebilirsiniz. Toplamda bir demet de maydanoz kullanacağım. Maydanozlar çok fazla büyük doğramayalım, çok da küçük doğramayalım. 2 başta sarımsak kullanacağım. İsterseniz sarımsağı seviyorsanız 3 başta kullanabilirsiniz. Bu şekilde doğruyorum. Çok fazla küçük olmasına gerek yoktur. Biberlerin üzerine doğramış olduğum maydanozları ve sarımsakları ilave ettim.
Toplamda 1,5 su bardağı zeytinyağı kullandım. 1 su bardağı üzüm sirkesi kullandım. 4 yemek kaşığı kaya tuzu ilavesi yaptım. Ve geriye de son olarak şeker kaldı. Toplamda 1 yemek kaşığı dolusu şeker ilavesi yaptım. Ve şimdi narin bir şekilde hepsini güzelce karıştırıyorum. Benim en çok sevdiğim turşulardan bir tanesidir. İsterseniz kahvaltıya, isterseniz yemeklerin yanına veya meze olarak da değerlendirebilirsiniz. Ancak bu turşunun en büyük özelliklerinden bir tanesi saklama koşullarıdır. İlerleyen sahnelerde size detaylı bilgilerini vereceğim. Ve artık turşu hazır. Şimdi steril etmiş olduğum kavanozlara dolduruyorum. Üç geri bir ileri yöntemiyle kavanozların kapaklarını sıkıca kapatıyorum. Kavanozların ağızlarını sıkıca kapatıyorum. Lütfen kontrollü olalım. Fabrikasyon hatalı kapaklar olabilir. Biraz sonra sizlere göstereceğim. Bir tane kavanozun kapağı fabrikasyon hatalı çıktı. Kesinlikle fabrikasyon hatalı kapakları kullanmayalım. Tencereye hazırlamış olduğum kavanozları koyuyorum ama görmüş olduğunuz gibi şöyle detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Bakın bu kavanoz bozuk çıktı. Ben çeviriyorum, tekrardan çevriliyor. Yani fabrikasyon hatalı bir kapaktır. Bunu kesinlikle kullanmayalım. Kesinlikle kavanozların kapaklarını kapattıktan sonra asla çevrilmemesi gerekiyor. Bu çok önemlidir. Az önceki kapağı attım ve hemen yeni bir tane kapak koydum. 3 geri bir ileri yöntemiyle sıkıca kapattım. Şimdi hemen suyunu ilave ediyorum. Kavanozların yarısına kadar su koymanız yeterli olacaktır. 25 dakika kaynaması yeterlidir ama lütfen kontrollü olalım. Bütün kavanozlara sıcaklık eşit bir şekilde dağılmış olması gerekiyor. 25 dakikalık bir süreç yeterlidir. Böyle bir genişçe bir tencereniz varsa işleriniz daha da kolay olacaktır. Tek seferde işlerinizi bitireceksiniz. Ve artık turşular hazır. Su kaynadıktan sonra 25 veya 30 dakika boyunca kaynattım. Tabii ki de tencere büyük olduğu için 25-30 dakika kaynattım. Küçük tencerelerde daha da kısa sürebilir. Lütfen kontrollü olalım. Ben tekrardan kavanozların kapaklarını kontrol ediyorum. Çok hassas bir turşudur. Lütfen benim vermiş olduğum püf noktalara uyarsanız sizler de eminim bir sorun yaşamayacaksınız. Tekrardan kavanozların kapaklarını kapattım ve kalın bir örtüyle güzelce kavanozları saracağım ve toplamda bir gece boyunca dinlendireceğim.
Ve aradan toplamda bir gece geçti. Görmüş olduğunuz gibi kavanozların kapakları kesinlikle atmadı veya akıtma yok, köpürme yok. Hiçbir şekilde bir sorun yok. Şimdi ben bu kavanozları alıp buzdolabında muhafaza edeceğim. Bu çok önemlidir. Lütfen buzdolabında muhafaza edin. Hassas bir turşudur. Dış ortamda kalmaması gerekiyor. Şöyle hemen bir tanesini açıp sizlere göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi kavanozların kapaklarını ellerimle açmak mümkün değil. Çok güzel bir şekilde vakumlanmış. Görmüş olduğunuz gibi rengi çok güzel, muhteşem bir turşudur. Çok lezzetli ancak hassas bir turşudur. Normal şartlarda biz eskiden karanlık ve serin bir yerde bu turşuyu muhafaza ediyorduk. Ancak şu anda eski hava şartları olmadığı için mutlaka buzdolabında muhafaza etmeniz gerekiyor. Bu çok önemlidir. Aksi halde bozulma ihtimali yüksektir. Hemen yakından göstermek istiyorum. En lezzetli turşulardan bir tanesidir. Şu anda tam mevsimi, kilo kilo yapmanızı tavsiye ediyorum. Hem biberler çok etli Eylül ayında hem de fiyatı uygun oluyor. Eminim deneyenler de çok beğenecek. Dediğim gibi hassas bir turşudur. Mutlaka buzdolabında muhafaza etmenizi önemli tavsiye ediyorum. Ve böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Umarım bu turşu tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları da sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.